Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde tarçın rengi ve krem olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Klasik tun şişi modelini bu şekilde iki şişe çevirdim hanımlar. Çok güzel, çok şık oldu. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Tabanımız, patiğimizin topuk bölümü. Modelimiz böyle. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Patiğimize kenar bölümünden başlayacağım. Tarçın rengi ipim ile 22 ilmek olarak. Öncelikle bu şekilde 22 ilmek atacağız. 3, 4, 5, 6, 22 ilmek tamamlayalım gelelim. 22 adet ilmeğimi attım geldim hanımlar. Şu kenarımıza şöyle bir düğüm atacağım önce. Patiğimizde haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hemen arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm, geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Burada bakın bir diş haroşamız oluştu. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz örünce bir diş haroşa oluyor. Şimdi buraya bir diş haroşa daha öreceğiz. Ön yüzdeyim. Hanımlar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örelim. Geri dönelim. Arka yüzde de tekrar düz örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm. Burada toplam 2 diş haroşamız oldu. Artık şu kenar bölümdeki modelimize başlayacağız. Modelimiz bakın 2 tane model yaptım. 9 sıradan oluşuyor hanımlar. Şimdi modelimizde birinci sıradayız. Öncelikle kenar ilmeğim ile birlikte 15 ilmeğimi örüyorum. Şu kenar ilmeğim 1, yanındaki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmeğimi ördüm tarçın ipim ile. Krem ipimi ekleyeceğim hanımlar. Modelde birinci sıramız. Kremimi ekliyorum. Burada kalan 7 ilmeğimi krem ile öreceğim. Şu birinci ilmeğim. Hemen krem ipimin ucunu tarçından düğümlüyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. Bu şekilde devam edeceğim. Kalan ilmeklerimi krem ile örüyorum. Bu şekilde. Modelimizin ilk sırası bu şekildeydi. Arka yüzde hanımlar ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Modelin bir sırası tamamlanmış olacak. Arka yüzde krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Renk geçişi yaparken ipi arka tarafta bıraktım. Şöyle kremin altından gelecek şekilde çaprazlamasına tarçınıma aldım. Kalan ilmeklerimi tarçın rengi ipim ile örüyorum. Böylece modelimizin birinci sırasını tamamlamış olduk. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Modelimizde ikinci sıramız. Bu sıramızda da 14 ilmek tarçın öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Krem ipimi şöyle çaprazlamasına tarçının altından geçirerek aldım. Kalan 8 ilmeğim krem. Modelimizin ikinci sırası da bu şekilde. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde de yine krem ilmeklerimi krem ile öreceğim. Tarçın rengi ilmeklerimi de tarçın ipimle. Arka yüzde model kurulumu yapmıyoruz. Model kurulumu sadece ön yüzde. Kremi arkada bırakıp şöyle tarçın ipimi alıyorum. İlmeklerimi tarçın ile örüyorum. Model kurulumu sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Evet. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Modelimizde 3. sıramız. Bu sıramızda da hanımlar 13 ilmek tarçın öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13. Krem ipimi alıyorum. Kalan 9 ilmeğimi krem ipimiyle örüyorum. Modelimizin 3. sırası da bu şekilde hanımlar. Şimdi yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Krem ilmeklerimi krem ipimle öreceğim. Kremimi arkada şöyle ters tarafta bırakıyorum. Tarçın rengi ilmeklerimi de tarçın ipim ile örüyorum. Böylece modelimizin 3. sırasını da tamamlamış olduk. Evet, şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzde modelimizin 4. sırası. 12 ilmek tarçını öreceğim. 12. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 tane krem öreceğim şimdi. Şöyle çaprazlamasına kremi aldım. 2 krem. Tarçın rengi ipimi aldım. 2 tarçın örüyorum. Kalan 6 ilmeğim krem örülüyor. Modelimizin 4. sırası da bu şekildeydi. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. İlmeklerimi kenar ilmeğimi aldıktan sonra gördüğüm renklerle örüyorum. Kremleri krem ile, tarçın ilmeklerimi tarçın ile. Şöyle renk geçişimi yaptım. 2 tarçınımı tarçın ile örüyorum. Tekrar tarçını arkada bıraktım. Kremimi aldım. 2 krem ilmeğimi krem ile örüyorum. Yine tarçını arkada bırakıp kremi arkada bırakıp tarçınımı alıyorum. Kalan ilmeklerimi tarçın rengi ipim ile örüyorum. 4. sıramızı da bu şekilde tamamladık hanımlar. Sonuncu ilmeği de ördüm. Tekrar ön yüzde modelimizde hanımlar 5. sıradayım. Bu 5. sıramızda 11 ilmek tarçın örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, şu 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 tane krem öreceğim. 1, 2. 4 ilmek tarçınım var. 1, 2, 3, 4. Ve kalan 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. Modelimizin 5. sırası da böyleydi. Hanımlar arka yüzde model kurulumu yok. İlmekler gördüğümüz gibi örülecek. Gördüğümüz gibi ilmeklerimizi örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde modelimizde 6. sıradayız. Bu sıramızda 10 ilmek tarçın örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 2 tane krem öreceğim. 1, 2. 2 ilmek tarçın. Tekrar 2 tane krem. 2 tane tarçın. Ve kalan 4 ilmeğim krem ile örülüyor. Bu şekilde 6. sıramız da böyleydi. Yine hanımlar arka yüze döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar modelimizde şimdi de ön yüzde 7. sıradayız. 7. sıramızda 6. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Yani ilmekleri 6. sırada nasıl ördüysek 7'de de aynı şekilde yapacağız. Öncelikle 10 ilmek tarçın örüyorum. Burada 2 ilmek kremim var. 2 kremi krem ile örüyorum. 2 tarçınım var tarçın ile. 2 kremim var krem. 2 tarçını tarçın ile ördüm. Ve kalan 4 ilmeğim krem. 7. sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar yeniden ön yüzde modelde 8. sıradayız. Bu 8. sıramızda 11 ilmek tarçın öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. 11 ilmek tarçınımı ördüm. Kremimi alıyorum. 4 tane krem öreceğim şimdi. 1, 2, 3, 4. Tarçın ipimi alıyorum. 2 tane tarçın ve kalan 5 ilmeğim krem. Modelimizin 8. sırası da böyle. Şimdi tekrar arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi ön yüzde modelimizde 9. ve sonuncu sıradayız. Bu sonuncu sıramızda 12 ilmek tarçın örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tarçından sonra 2 tane krem, 1, 2. 2 ilmek tarçın ve kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Böylece modelimizin sonuncu sırasını tamamlamış olduk hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilk modelimizi tamamladık. Şimdi aynı 9 sıradan oluşan modeli tekrar edeceğiz. Şu ikinci modelimizi yapacağız. Şimdi buraya geldik. Hanımlar, ilk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. Aynı sıralamaları takip edeceğiz. İlk modelin birinci sırasında ne yapmıştık? Şimdi kafanız karışmasın. İlk sırayı göstereceğim. Şimdi bu ilk yaptığımız modeli unutalım. Yeniden sıfırdan yapıyoruz diye düşüneceğiz hanımlar. Bakın, kenar ilmeğimle birlikte toplam 15 ilmek tarçın rengi ipimle örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek tarçın ördüm. Krem ipimi alıyorum. Kalan 7 ilmeğim krem. Bu şekilde ikinci modelin birinci sırasını yaptık. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinci modelde aynı şekilde yapılacak. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Ön yüzde bu defa modelin ikinci sırasını yapacağız. Şu ikinci sırada ne yapmıştık? 14 tane tarçın, 8 tane krem örmüştük. İkinci sırayı böyle yapacağız. 3, 4, 5 aynı şekilde devam edecek. Modele bakarak yapamıyorum diyenler varsa da videoyu geri alarak bu aşamada ilk modelin sıralamalarını takip ederek ikinci modeli de rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu modelimizi hanımlar toplam 2 modeli yaptıktan sonra 3. modele başlayacağız. Modelin ilk 3 sırasını yapacağız. 3. modelin ilk 3 sırasını. Yani modelin ilk sırasında bakın modelimizi burada bitirdik. Bakın 3 sıra daha model yaptım. Buraya 15 tarçın 7 krem öreceğiz. Sanki 3. modeli başlatmış gibi devam edecek. Modelin ikinci sırasını yapacağız. 14 tarçın 8 krem öreceğiz. 3. sırasını yapacağız. 13 tarçın 9 krem. Yani 3. modele başlayıp ilk 3 sırasını yapıp bırakacağız. Yan bölümü bu kadar yapacağız hanımlar. Şimdi bu bölüme kadar patiğimizi örelim gelelim. Ardından buluşalım, patiğimizin ön bölümlerinde beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin bu ön bölümünü yaptım. Bu kenar bölümünü. İkinci modelimi bitirdikten sonra 3. modele başladım. İlk 3 sırasını yaptım. Burada bıraktım. Şimdi bu bölüme bir diş haroşa öreceğiz hanımlar. Tarçın rengi ipimiz ile. Bu aşamada sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını bu tarçın rengi ipimiz ile örelim. Arka yüzde de tekrar ilmekleri düz olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi patiğimizin şu ön bölümünde ön bölüme oval kazandırmak için şuradaki desenleri yapacağız. Buradaki modelimiz 17 sıradan oluşuyor hanımlar. Desenimize başlıyoruz. Birinci sıradayız. Bu sıramıza hanımlar 15 ilmek tarçın ipimle örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ardından şu alttan krem ipimi alıyorum. 4 ilmek krem örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şu kenardaki 3 tarçın ilmeği örmüyoruz. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Krem ilmeklerimi krem ipimi örüyorum yine. Çaprazlamasına tarçın rengi ipimi aldım. Kalan 15 ilmeğimi tarçın rengi ipim ile örüyorum. Ön bölümdeki desenin ilk sırasını bu şekilde yapmış oluyoruz. Evet.
Şimdi tekrar geri döndüm. Ön yüzde ikinci sırayı yapacağız hanımlar. Bu sıramızda 17 ilmek tarçın ipimle örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Bakın burada 2 kremi daha bıraktık. Şimdi geri döneceğim. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi düz örerek başlıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Ön yüzde yine şekil veriyoruz. Arka yüzde geri dönüp ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. İkinci sıramız da bu şekildeydi. Şimdi geri dönüyorum tekrar ön yüzde 3. sıradayım. Bu sıramızda 11 ilmek tarçın örüyorum. 11 ilmek tarçın. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tekrardan şöyle alttan kremimi alıyorum. 4 tane krem. 1, 2, 3, 4. Her seferinde kenarda 2 ilmek bırakıyoruz. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi düz örerek başlıyorum. İlmeklerimi yine gördüğüm renklerle örüyorum. Modelin 3. sırasını da tamamlamış olduk. Şimdi geri dönüyorum. Modelde 4. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda 13 ilmek tarçın öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tarçınımı ördüm. Geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde artık videoyu tek tek gösterip uzatmak da istemiyorum. İlk ilmeği yine düz örerek başlıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi tarçın ipimiz ile örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzde 5. sıradayız hanımlar. 5. sıramızda 7 tane tarçın örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alttan krem ipimi şöyle çaprazlamasına aldım. 4 tane de krem örüyorum. 2, 3, 4. Bakın bu kenarda 2 ilmek daha bıraktık. Geri döndük. Arka yüzde ilk ilmeğimizi örüyoruz. Yine krem ilmekleri krem, tarçınları tarçın ile örelim gelelim. Evet, tekrar ön yüzde modelde 6. sıradayız. Bu 6. sıramızda 9 ilmek tarçın örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geri döndüm. Yine arka yüzde bu 9 ilmeğimizi normal haroşa örüyoruz hanımlar. Şimdi tekrar geri döndük. Ön yüzde modelde 7. sıradayız. 3 tane tarçın öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3. Ve kremimi alıyorum. Buraya 4 tane krem. 3 ve 4. Bakın 2 ilmek daha bıraktık. Arka yüzde yine ilmeklerimizi normal gördüğümüz gibi örüyoruz. Son 3 tarçın ilmeğimi tarçın ile ördüm. Modelde geri döndük. Ön yüzde 8. sıradayız. 5 tane tarçın öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 2 ilmek daha bıraktık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde ilk ilmeğimi düz örerek başladım. İlmeklerimi normal düz örüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Şimdi modelimizin tam ortasına geldik. 9. sıramız tam bu ortası. Bu 9. sıramızda ilmeklerin tamamını tarçın ipimiz ile öreceğiz hanımlar. 22 ilmeğimiz vardı. 22 ilmeğimin tamamını bakın kremler, tarçınlar hepsi sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzde yine düz örüp ön yüzde buluşalım. Evet, bir diş tarçın ipimle haroşamı ördüm hanımlar. 9. sıramızı yaptık. Şimdi 10. sırada diğer tarafı yapacağız. Şuradaki desenimizi. Bu sıramızda yapacağımız işlem şöyle. 5 ilmek tarçın örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Geri dönüyorum. 10. sıramız böyleydi. Arka yüzde normal ilmeklerimi haroşa örüyorum. 10. sıramızı yaptık. Geri dönüyorum. 11. sıramdayım. 3 ilmek tarçın öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3. Kremimi alıyorum. Bu defa ilmekler ikişer ikişer artarak gidiyor hanımlar. 4 tane krem örüyorum. 2, 3, 4.
Şimdi geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kremleri krem, tarçınları da tarçın. 11. sıramız bu şekildeydi. Şimdi geri dönüyorum. 12. sıramızda hanımlar 9 ilmek tarçın öreceğiz. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 2 ilmek daha örüyorum. 8, 9. Şimdi geri döneceğiz. Hanımlar yine arka yüzde ilmeklerimizi normal haroşa örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi geri döndük. 13. sıradayız hanımlar. 13. sıramızda da 7 tane tarçın öreceğim. 1, kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 tane krem. 1, 2, 3, 4. Geri dönüyoruz. Yine hanımlar arka yüzde ilk ilmeği düz örerek başlıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi haroşa, gördüğümüz renklerle haroşa örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzde modelde 14. sıradayım. Bu sıramızda 13 tarçın örüyoruz. Kenar ilmeğim 1. Da şurada yarım ilmek almışım. Hemen bir düzelteyim kenarımızı. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek tarçınımı ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilk ilmeği düz örerek başlıyoruz. Sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, yine ön yüzde bu defa modelimizde 15. sıradayız. Bu sıramızda 11 ilmek tarçın örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kremimi aldım. 4 ilmekte krem örüyorum. Şu birinci ilmeğim, 2, 3 ve 4. Geri dönüyoruz hanımlar. Tekrar arka yüzde ilk ilmeği düz örerek başlıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzde 16. sıradayız. Bu 16. sıramızda 17 ilmek tarçın örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Geri dönüyoruz. Arka yüzde yine ilk ilmeğimizi düz örerek başlıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi de modelimizde 17. ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda 15 ilmek tarçın ipimiyle örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sonra kremimi aldım. 4 ilmekte krem. 1, 2, 3 ve 4. Kalan 3 ilmeği örmüyorum. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Devamındaki ilmekleri de yine gördüğümüz renklerle örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Bu ilk desenimizi bitirdik hanımlar. 17 sıradan oluşan bu ilk deseni bitirdik. Şimdi bakın, tam şu arada bir de şaroşa örmemiz gerekiyor. Tarçın rengi ipimiz ile. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu defa hanımlar ilmeklerin tamamını, yani 22 ilmeğimiz vardı. 22 ilmeğin tamamını sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzde de tekrar düz olarak örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı araya ördüm geldim. Şimdi 17 sıradan oluşan bu dilim modelinin aynısını ikinci kez kuracağız. Bakın, aynı modeli iki kez tekrar edeceğiz. Modelin ilk sırasında ne yapmıştık hanımlar? Tekrar modeli sil baştan yapıyoruz. 15 tarçın örüyoruz. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ardından 4 tane krem örmüştük. 1, 2, 3 ve 4. Kalan 3 ilmeği örmüyoruz. Geri dönüyoruz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz hanımlar. Krem ilmekleri krem ile, tarçın rengi ilmekleri de tarçın rengi ipimiz ile örüyoruz. Bu şekilde modelin birinci sırasını yaptık. İlk dilimi nasıl yaptıysak ikinci dilimde aynı sayılarla aynı şekilde yapılıyor hanımlar.
Şimdi ikinci dilimin birinci sırasını bu şekilde yapmış olduk. Tekrardan sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Şimdi dilimin ikinci sırasını yapacağız. İkinci sırasında ne yapmıştık? 17 ilmek tarçın örüp geri dönmüştük. Hani ilk dilimle aynı şekilde bu ikinci dilimi de yapacağız. Burada kafası karışan olacak varsa da, hani kafanız karışacak olursa da şöyle bir yol izleyin. Videoyu bir geri alın hanımlar. Şu ilk dilimin sıralamalarını takip ederek aynı şekilde bu ikinci dilimi de yapabilirsiniz. 17 sıradan oluşan ikinci dilimi tekrar edeceğiz. Ardından ikinci dilim bittikten sonra yine buraya bir diş haroşamızı öreceğiz tarçın rengi ipimiz ile. Şimdi ikinci dilimi tamamlayalım. Ardından bir diş haroşamızı da tarçın rengi ipimiz ile örelim. Sonrasında tekrar buluşalım. Evet hanımlar, bu diğer taraftaki 17 sıradan oluşan dilimimi tamamladım. Dilimimden sonra bir diş haroşamı ördüm. Şimdi patiğimizin şu kenarındaki modelimize başlayacağız. Bu modelle bu modelin yapılışı bakın birbirine simetrik olacak. Şimdi 9 sıradan oluşan modeli burada yine yapıyoruz hanımlar. Buradaki yine ilk modeli de baştan sona göstereceğim size. Öncelikle modelde birinci sıradayız hanımlar. İlk olarak burada ilk 13 ilmeğimi tarçın rengi ipimle örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şu alttan krem ipimi aldım. Kalan 9 ilmeğim krem. Bu şekilde modelimizin birinci sırasını yaptık hanımlar. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, yeniden ön yüzdeyiz. Modelde ikinci sıramız. Bu sıramızda da ilk 14 ilmeğimi tarçın ipimle örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tarçını ördüm. Kremimi alıyorum. Kalan 8 ilmeğim krem. Modelimizin ikinci sırası da bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi yeniden ön yüzde modelimizde 3. sıradayız. Bu sıramızda da 15 tarçın öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Kremimi alıyorum. Kalan 7 ilmeğim de krem. Modelimizin 3. sırası da bu şekildeydi. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi tekrar ön yüzde modelimizde 4. sıradayız. Bu sıramızda 12 ilmek tarçın. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kremimi alıyorum. Buraya 2 ilmek krem. Yanına 2 tane tarçın örüyorum. Ve kalan 6 ilmeğim krem. 4. sıramız da bu şekildeydi. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüze geldim. Modelimizde 5. sıramız. Bu sıramızda 11 ilmek tarçın örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 tane kremim var. 1, 2, 3, 4 ve 2 ilmek tarçın. Bu şekilde. Şimdi kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Modelimizin 5. sırası böyleydi. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzde modelde 6. sıradayız. 10 ilmek tarçın örüyorum. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kremimi alıyorum. 2 tane krem. 2 ilmek tarçın. 2 tane krem. 2 tane tarçın. Ve kalan 4 ilmeğim krem. 6. sıramız bu şekildeydi hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi örelim gelelim.
Evet hanımlar, yeniden ön yüzde modelimizde 7. sıradayız. 7. sıramızda 6. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Yine ilk 10 ilmeğimi tavşan ipimle örüyorum. 6. sırayla aynı yapacağız. Hemen burada 2 kremim var. Şöyle krem ipimle örüyorum. 2 tarçını tarçın ile. Tekrar 2 kremimi krem ile. 2 tarçınımı tarçın ipimle örüyorum. Ve kalan 4 ilmeğim krem. Bu şekilde hanımlar 7. sıramızı da yaptık. Yine arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Modelimizde 8. sıramı yapacağım. İlk 11 ilmeğimi tarçın ile örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buraya 2 tane krem öreceğim. Buraya da 4 ilmek tarçınım var. 1, 2, 3 ve 4. Kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 8. sıramızı da bu şekilde yapıyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, şimdi de modelimizde 9. ve sonuncu sıramıza geldik hanımlar. Bu sıramızda da ilk 12 ilmeğimizi tarçın ipimle örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bir ilmek daha ördüm 12. Ardından krem ipimi alıyorum. 2 ilmek krem. Yanına 2 ilmek tarçın. Ve kalan 6 ilmeğim krem. Böylece modelimizin 9. sonuncu sırasını yapmış olduk. Tekrar arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Bakın ilk modelimizi tamamladık. Şimdi aynı modeli ikinci kez kuracağız. Şimdi modele tekrar başlıyoruz. İlk modelin burayı baz alarak yapacağız. İlk modelin birinci sırasında ne yapmıştık? Aynı işlemi uygulayacağız. 13 ilmek tarçın örmüştük. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kremimizi alıyoruz. Kalan 9 ilmek krem. Şimdi ikinci modelin ilk sırasını da yapmış olduk. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinci modeli de aynı şekilde yapacağız. 9 sıradan oluşan modeli tekrar edeceğiz. İlk sırasını yaptık. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Sonra modelin ikinci sırasıyla devam edeceğiz. Tekrardan kafası karışacak olan varsa da ilk modelin sıralamalarını takip ederek ikinci modeli de yapabilirsiniz hanımlar. 9 sıradan oluşan ikinci modelimiz de bittikten sonra üçüncü modele başlayacağız. Ve üçüncü modelin ilk 3 sırasını öreceğiz. Yani ilk sırası neydi? Şu anki yaptığımız gibi 13 tarçın 9 krem. İkinci sırasında 14 tarçın 8 krem. Üçüncü sırasında da 15 tarçın 7 krem olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Modeli bitireceğiz hanımlar. Üçüncü modelin ilk 3 sırasını yapacağız. Bakın şu bölümde modelimizi burada tamamlayacağız. Model bittikten sonra da krem ipimizi artık kesebiliriz. 2 diş haroşa öreceğiz. Zaten modelin başında da 2 diş haroşa örmüştük. Model bitiminde de 2 diş haroşamızı öreceğiz. Modelimizi bu bölümde anlattığım yere kadar yapalım, gelelim hanımlar. Sonrasında buluşalım, beraber devam edelim. Evet hanımlar, patiğimin bu kenarını da tamamladım. En son modelimi bitirdikten sonra 2 diş haroşa ördüm tarçın rengi ipim ile. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak kesme işlemini yapacağım bu şekilde. Biraz gevşek bir kesim yapalım burada hanımlar. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız bakın V şeklinde kenar ilmek yerleri var. Buralardan ilmekler çıkaracağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde ilmekleri keseceğiz. Kalan ilmeklerimizi de keselim gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Hemen şuraya 2 tane bir zincir atıyorum. Sıkı bir zincir attım açılmasın diye. İpimi kesiyorum. Patiğimizin bu üst bölümünü tamamladık hanımlar. Şimdi şu geniş bölümden, şu bölümden ilmekler çıkaracağız. Patiğimizin tabanını yapacağız. Bunun için şöyle bir tık daha uzun şiş kullanacağım. Dileyen misinalı şiş de tercih edebilir. Yine şu
Geniş alandan şuradaki bakın şu uçtaki ilk kenar ilmek yerine şuraya girerek ilmeklerimi çıkartacağım buradan. Hemen şöyle ipimin ucunu bir yaklaştırayım. Bakın ilk ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. İkinci ilmeğimi de çıkarttıktan sonra şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimi çıkartıyorum. Şu üçüncü ilmeğim, hatta şu ipin ucunu da atlatarak gizleyelim. Şu dördüncü ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu şekilde ilmekler çıkaracağız. Bu uçtan bu uca hanımlar toplamda 84 ilmek çıkacak. Şu diğer uca gelene kadar. Şimdi 84 ilmeğimizi çıkartalım, gelelim. Evet hanımlar, şu uca kadar 84 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar yine düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim, gelelim. Evet hanımlar, şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Burada bir diş haroşamız oluştu. Burundan başlayarak taban kesimine başlayacağız hanımlar. 84 ilmeğimiz var. Buruna 8 ilmek ayırıyorum. Geriye 76 ilmek kalır. 76 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 38'er ilmek düşüyor. Öncelikle tabanımızı yapabilmek için şuradaki ilk 38 ilmeğimizi öreceğiz. Kenar ilmeğimiz 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 38 adet ilmeğimizi örelim, gelelim. 38 adet ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 8 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Saydığımızda şu sol tarafta da 38 ilmeğimiz kalıyor. Ardından geri dönüyoruz hanımlar. 8 ilmeği ördükten sonra geri döndüm. Bu taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şu ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Buraya 8 ilmek ile bir diş haroşa yaptık. Tabanımız hanımlar 12 ilmek olacak. 12 olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Şimdi ipim karşıda, yine ilk ilmeğimi aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. Tabanda 9 ilmeğimiz oldu. İpim karşıda, ilk ilmeğimi alıyorum. 9 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. 11. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 12. Hanımlar, orta kısımda 12 ilmek oldu. Artık 12 ilmek olarak kesimler başlayacak. Tabanda 12 ilmeğim var. İlk 11 ilmeğimi öreceğim. 12. de kesimimi yapacağım. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yanındakini de alıyorum. İkisini keserek ördüm. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine aynı işlemi yapacağız. İlk 11 ilmeği öreceğiz. 12. de kesimi yapacağız. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. 12 ilmek ile taban böyle örülüyor. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi alıyorum. 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. de kesimimi yaptım. Bu şekilde hanımlar kesimlerimiz yapılacak. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişteki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz.
Ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 12 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 12 ilmek olarak bu şekilde ördüm geldim. Şimdi bu 12 ilmek ile patiğimizin şu arka bölümünü öreceğiz. Yine şöyle kısa şişlere geçiş yapacağım artık. Bu arka bölümde hanımlar yine haroşaya devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Böylece 11 ilmeğimiz kaldı. Bu aşamada bakın şuralarda kenar ilmek yerlerimiz var. Hemen ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 12 ilmek oldu. Bu şekilde hem arkayı örmüş oluyoruz hem de arka bölüm küçük kenarlara eklenmiş oluyor. Ardından geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim. İkisini kesiyorum. Ardından geri döndüm. Ön yüzde hemen şu sağ taraftan da ilmek çıkaracağım. Bakın hemen şuradaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğimi çıkarttım. Tekrar 12 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın son 2 ilmeğimi kestim. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Aynı işlemi yapacağım. Son 2 kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ardından geri döndüm. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Arkasını bu şekilde öreceğiz. Biz bu işleme şuraya gelene kadar, bakın şuralara, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Bu şekilde patiğimizin topuk bölümünü örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü ördüm. Artık ilmeklerimi keseceğim ikişer ikişer toplayarak. Şöyle kenarlardan kalan şu iplerim vardı. Bunları da şöyle atlatarak götürüyorum. Gizlenmiş oluyor. Böylece ip uçları. Bu şekilde kesimimizi yapıyoruz hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Şimdi hemen bu ilmeğimi şöyle dibine batıyorum. Şöyle burayı bir düzledim. Şimdi hanımlar, tek sıradan oluşan bir kenar tığlamamız var. Bunu nasıl yaptığımı da göstereceğim. Öncelikle hemen şuraya bir tane zincir atıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Hemen öndeki kenar ilmek yerine. İlmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak bir ilmek çıkarttım. Şu kenardaki ip ucunda yine gizleyerek götürüyorum. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde sık iğne tekniği ile kenar tığlamamızı yapıyoruz. Bunu çok sıkı yapmayalım hanımlar. Patiğimizi ayağı giyerken hani bilek kısmı dar olur, zor girer yoksa. Biraz esnek yapmaya dikkat edelim. Bu şekilde. Şimdi patiğimizin çevresini şu ilk başladığımız yere kadar dolanalım gelelim. Evet, bu ilk başladığım yere kadar kenar tığlamamı yaptım hanımlar. En son buraya da 2 tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Hemen kenar şu ucunu arkaya gizleyeceğim bu ipimin de. Şöyle bir de zincir tekniğiyle tekrar burayı sıkıladım, düğümledim. Patiğimiz bu kadardı. Gayet örmesi zevkli, güzel bir model. Ayağı saran bir model. Bakın görüntü itibariyle hanımlar patiğimiz şu. Patiğimiz böyle. Tabanımız gördüğünüz gibi gayet esnek. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayakta da görelim. Videonun bu bölümü akşam saatlerine denk geldiği için hanımlar biraz renk koyu gibi çıkıyor. Işıktan kaynaklı. Evet. Şöyle. Bakın manken ayağıma da giydirdim. Gördüğünüz gibi ayağı saran bir model. Şöyle tabanımız dikişsiz olduğu için çok kullanışlı. Topuğumuz. Model bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur.
Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.